Bazen bir ülkenin geleceği kağıtlara yazılan büyük kararlardan doğmaz. Bir çocuğun gözlerinin içine bakıldığı o andan doğar. Bir bakıştan. Yıl 1924. Bursa. Yakın zaman önce işgal acısını yaşamış kalabalık bir şehir. Ama kalabalığın içinde kalbi daha da kalabalık bir çocuk var. Sabiha. O yıllar çocukların erken büyüdüğü yıllar. Evlerde savaş konuşulduğu, sokaklarda yoksulluk hissedildiği ama umuda yaslanılan o yıllar. Çünkü o günlerin çocukları şunu duymaktaydı. Bizi Gazi Paşa kurtaracak. Bir çocuğun zihnine kazınan böyle bir cümle, kuru bir teselliden daha fazlasıydı. Bu bir yön tayiniydi. Atatürk 1924'te Bursa'ya gelir. Sabiha da onun izini sürer. Kalabalıklara karışır. Onu görmek ister. Yaklaşamaz. Çünkü o kalabalık bir çocuğun boyundan büyüktür. Ama Sabiha'nın içinde büyüyen şey korku değil, meraktır. Aradan zaman geçer. Atatürk 1925'te Bursa'ya tekrar gelir. Atatürk kaldığı köşkün bahçesinde dolaşırken Sabiha atasına yönelir. Bu sefer içindeki merak cesarete dönüşmüştür. Çünkü bazı çocuklar sadece izlemek için doğmazlar. Bazıları yaklaşmak için doğarlar. Atatürk'ün kaldığı yerin bahçesi, nöbetçiler, mesafe ve o mesafenin arkasında bir çocuğun hayali. Sabiha yaklaşmaya çalışırken askerler onu durdurur. Ve tam o anda Atatürk çocuğu fark eder. Büyük liderlik sadece kalabalıkları yönetmek değildir. Kalabalıkların içindeki o bir tek insanı görebilmektir. Atatürk askerlere sakince seslenir. Bırakın gelsin, çocuk o. Sabiha yürür. Yaklaştıkça kalbi daha hızlı çarpar. Bazen insanın kaderi yürüdüğü birkaç adımla değişir. Atatürk ona bakar ve sorar. Kimsin? Nereden geliyorsun? Sabiha cevap verir. Yetim büyümüş, zorluk görmüş ama inadı da var. Atatürk bir kez daha sorar. Ne istiyorsun? Ve Sabiha bir çocuğun ağzından çıkması beklenmeyecek kadar net bir şey söyler. Okumak istiyorum. Yatılı okula gitmek istiyorum. Bu cümle sıradan bir istek olmaktan uzakta, Cumhuriyet'in tam merkezine oturan bir taleptir. Çünkü Cumhuriyet demek, gelecek demektir. Gelecek de eğitimle başlar. Atatürk bir an durur. Bu çocuğun gözlerinin içine bakar. Ve aslında o gün sadece Sabiha'nın değil, bütün kız çocuklarının da ufkunu tartar. Çünkü o dönemde kız çocuklarına biçilen rol bellidir. Görülmeme, geride tutulma ve sessizlik. Atatürk'ün kalbinde ise başka bir ülke vardır. Kadınıyla, erkeğiyle birlikte yürüyen, çocuğunu yük değil, kıymet gören, geleceği gençliğin omzuna koyan bir ülke. Atatürk onu dinler ve bir süre düşünür. Sonra Sabiha'ya, "Seni manevi evlat olarak alırsam benimle gelir misin?" diye sorar. Sabiha şaşırır. Bir çocuk böyle bir soruya hazırlıklı değildir. Ama o an kendine bile şaşırarak der ki, "Ağabeyim izin verirse gelirim." Görüşmeler yapılır. Sabiha Atatürk'ün manevi evladı olur. İşte böyle başlayan bir hikaye bize Atatürk'ün en değerli mesajını miras bırakır. Bu ülkenin çocukları kaderine terk edilmeyecek. Özellikle de kız çocukları geride bırakılmayacak. Yıllar geçer. 1934'te soyadı kanunu çıktığında Atatürk ona Gökçen soyadını verir. Sabiha sonradan şöyle diyecektir. "Ben o tarihte henüz havacı değildim." Bu da önemlidir. Çünkü o gün Sabiha henüz pilot değildir. Ama Atatürk isim verirken bile geleceği düşünür. Ona sadece bugünü değil, yarını da hediye eder. Sabiha büyür, eğitim alır ve bir gün Türk Hava Kurumu'nun çalışmalarında uçakları görür. Gövdesi metal, kanatları rüzgar. Sabiha'nın aklı o kanatların peşine takılır. Bunlar nasıl uçuyor? Atatürk onun uçaklara meraklı bakışını yakalar. O bakış sadece hayranlık taşımaz. İstek ve cesaretle doludur. Atatürk sorar, "Yapabilir misin sen de bunları?" Sabiha belki de hayatının en önemli cümlesini içinden geldiği gibi kurar. "Yapabilirim."
O tek cümle bir kız çocuğunun kaderini değiştirir. Ama daha büyük bir şeyi de değiştirir. Bir toplumun üretimini. Çünkü bir toplum yapamam dediği yerde küçülür. Yaparım dediği her şeyle büyür. Sabiha eğitimlere başlar. Kolay değildir. Erkek egemen bir alan. Zor disiplin, soğuk sabahlar, bitmeyen tekrarlar. Ama Atatürk'ün verdiği güven, Sabiha'nın sırtında görünmez bir çift kanat olur. O güven kalbine şunu fısıldar: sen sadece kendin için değil, bu ülkenin kızları için de uçuyorsun. Sonra daha profesyonel eğitim. Planörle başlar, ileri eğitim için 7 erkek öğrenciyle birlikte Kırım Koktabel'e gönderilir ve orada planör öğretmeni olur. Ve Sabiha artık gökyüzünün diliyle konuşmaya başlar. Atatürk'ün gençliğe güveni bir nutuk cümlesi olmaktan çıkar. Kanatlanıp hayatın içine yerleşir. Çünkü Atatürk gençlerin seyirci olmasını değil, sorumluluk almalarını ister. Bu yüzden bir çocuğa yaklaşmak için izin verir. Bir kıza yapabilir misin diye sorar ve bir gence bu ülke sana emanet der. Bugün geriye dönüp baktığımızda gördüğümüz bir bahçede başlayan o yürüyüş, bir milletin ufkuna kadar uzanır. Sabiha'nın hikayesi şunu öğretir: gelecek sadece planlarla kurulmaz. Gelecek bir çocuğun gözünde fark edilir. Bir çocuğun talebi ciddiye alınırsa, bir ülkenin kaderi ciddiye alınmış olur. Kendimize şu soruyu soralım: bugün kalabalığın içinde görülmeyi bekleyen kaç çocuk var? Kaç çocuk kendi hikayesine uçmak için kanatlanmayı bekliyor? Ve biz onların yanından kaç kez fark etmeden geçiyoruz? Atatürk bir çocuğa değer verdi. Bir kız çocuğuna kapı açtı. Gençliğe güvenerek geleceği kurdu ve ülkeyi onlara emanet etti. Uyanışın kıvılcımı sadece kürsüde yanmaz. Bir çocuğa yalnız değilsin duygusunu aşılayan bir bakışla yanar. O gün o el sadece Sabiha'ya değil, tüm çocuklara uzandı. Gökyüzü mavisi bir çift göz onlara "yalnız değilsiniz" dedi.